Sizi Azerbaycan'da gördüğüme şadam. Sağ ol abi. Hoş gelmişsiniz Azerbaycan'a. Hoş buldum, eksik ol. 20 küsür dakikalık yol gideceğim. $2. Burası Avrupa'da herhangi bir şehri geziyormuşum gibi şu anda. Dünyanın kaç yerinde sadece 1,5 euroya yumurta yiyebilirsiniz? Bak 3 manat. Birçok batı ülkesinden ve şehirlerinden bile daha güzel burası. Bak Allah şahidim olsun, ben Bakü'yü hiç böyle bir yer tahmin etmiyordum bak hiç. Azerbaycan da ateşler ülkesi olarak bilindiği için böyle bir yapı yapmaya karar veriyorlar. Bir şey itiraf edeyim mi size? İyi insanları özlemişim gibi ya ben. Dünyada gittiğim en ucuz taksi fiyatlarından bir tanesi kesinlikle Bakü'deydi. Makine, araba. Böyle araba mesela 30.000 dolarsa İstanbul'da 100.000 dolar. Keşke daha önce gelseymişim dediğim şehirlerden birisi oldu. Hazırsanız hanımlar beyler, gezimiz başlıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Azerbaycan ayağının 2. mi 3. bölümü hangisiyse hoş geldiniz. Azerbaycan'dan herkese rüzgarlı bir günden merhabalar. Bugün ülkedeki ilk resmi günüm. Sabah otelimden uyandım ve şu anda kahvaltı yapmaya gidiyorum. Sabah o kadar çok sıcaktı ki dedikleri kadar varmış. Yaz aylarında Azerbaycan oldukça sıcak oluyormuş. Özellikle böyle Ekim'e kadarki dönemde Eylül-Ekim'de de en güzel zamanmış. Bunu bizzat şimdiden tecrübe ettim. Kışında soğuk olurmuş. Azerbaycan'ın... fotoğraf mı? Gel abi. Evet. Tanıyor musun? Evet tanıyorum ben sizi YouTube'da da Instagram'da da izliyorum. Öyle mi? Eyvallah evet. Gel abi. Sizi gördüğüme çok şad oldum. Ben de memnun oldum. Gel anısı kalsın, videosu da kalsın ya ne olacak? Tamam. Estağfurullah. Sizi Azerbaycan'da gördüğüme şadam. Sağ ol abi. Hoş gelmişsiniz Azerbaycan'a. Hoş buldum, eksik ol. Bura Azerbaycan Akşehir, bilmem siz buraları biliyor musunuz? Eskişehir mi? Yok, Akşehir. 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 Bura ak. Sizde renk var ya, ak renk. Bu. Beyaz şehir. Evet, beyaz şehir. Beyaz. Bura beyaz şehir. Ha. Bura yeni yapılmış değil mi burası? Bura evet yeni yapılmış. Hardasa son 10 yılda falan yapılmış. Bura evveler kara şehri olmuş. Çünkü burada neft zavodları, fabrikleri, petrol fabrikleri olmuş. Ona göre de burada adı Karaşehir olmuş. Sonradan devletin yeni bir projesi kimi Karaşehir tamamıyla Akşehir oldu ve bu gördüğünüz Fransız üslubunda evler ve büyük bir proyektdir. Yani hatta bu 3 dəfə daha da böyüməlidir. Öyle mi? Evet. Eksik olma abi. Teşekkür ederim. Hoştu. Şimdiden bilgi verdiniz. Çok sağ olun ya. Hayırlı günler. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Öyle bir tanınıyorum ki Azerbaycan'da Tarkan gibi hissettim ki. Canlı gördüğünüz sokakta falan böyle dün 30-40 kişi durdurup fotoğraf çektiriyordu. Benim için çok büyük bir gurur. Demek ki yaptığımız iş sadece Türkiye'de değil hem Avrupa'da hem burada da artık izlenmeye başlamış. Çok mutluyum. Abi aslında hikayeyi anlattı. Buranın eski ismi Siyahşehir'miş ama yenilemişler buraları ve Akşehir olmuş. Şehrin en lüks bölgesini göstereceğim size bugün. Ve benim de aslında ilk günüm olduğu için, otelin de buraya yakın olduğu için buradan gezime başladım. Kahvaltıyla falan hızlandırılmış. O kadar yorulmuşum ki baygın uyumuşum, kahvaltıyı kaçırdım. Çünkü çok az uyumuştum. O yüzden bugün böyle sizlere hem Akşehir'den, Yenişehir'den böyle gezdireceğim. Burayı çok kimse göstermemiş. Çünkü ben çok şaşırdım gördüğümde. Kaynaklara da baktım, kimse buradan bahsetmiyor. Herkes Eskişehir merkezinden bahsediyor daha çok. Dikkatimi çekti, sizlere de göstermek istiyorum. Yemek yiyeceğiz. Akşama kadar sizi gezdireceğim. Böyle bir şehri tepeden göreceğiz. Bir gün batımı yaparız. Güzel bir günümüz olur. Rüzgarın da hikayesini sizlere anlatacağım her ülkede olduğu gibi. Bu rüzgarın ve bu şehrin isminin bir amacı var aslında. Bir manası var. Hazırsanız hanımlar beyler, gezimiz dünya turu sponsorum Aura Sebilon su arıtma cihazlarının katkılarıyla başlıyor. Lütfen arkadaşlar bir gün olur da Bakü'ye gelirseniz çocuklarınızı alın. Bak buraya kimlikle geliniyor. Fiyatlar da bize göre çok ucuz. Alın gelin şu temizlik için bir gezdirin ya. Bir tane çöp görmedim dünden beri. Bak dün de söyledim önceki bölümde. Burası da aynı. Pırıl pırıl. Bakar mısınız? Bir de en güzel şey
bütün caddelere, ki burası yeni yapılmış, daha ağaçlar bile yeni dikilmeye başlamış. Ağaçlandırmayı da çok iyi yapmışlar. Eskişehir merkezinde göstereceğim yine size bugün de. Çok iyi becermişler. Şöyle binaları sarmalayan sarmaşıkları çok iyi salmışlar. Muhtemelen bir 5 sene sonra örnek veriyorum şu bina komple kaplanabilir. Bunun yatırımını ve bilincini çok iyi adamlar yönetmiş. Darısı başımıza. Şöyle bir görün. Size de ilham olması için paylaşıyorum. Bak Allah şahidim olsun. Ben Bakü'yü hiç böyle bir yer tahmin etmiyordum bak hiç. Aklımın ucundan dahi geçmezdi. Caddeler geniş, düzenli yapılar var. Vay be, hani İran gibi falan, hani yanlış anlamayın. Şu yüzden söylüyorum, Gürcistan'a gittim, İran'a gittim. İran mesela Tahran falan kaos. Öyle bir kaos bekliyordum. Ama burası Avrupa'da herhangi bir şehri geziyormuşum gibi şu anda. Yani hiçbir farkı yok. Ha Viyana'yı geziyorum, ha Bakü'yü. Onu hissediyorum. Şöyle bir lüks mahallenin içine geldim. Kahvaltı yapacağım yer şurası. Özsüt vallahi varken. Zaten her yerde Türk markası var. Gelmişken bir güzel kahvaltı yapayım. Kimse yok. Çok sakin. Oh mis gibi. Bayağı şıkmış burası be. Bir şey itiraf edeyim mi size? İyi insanları özlemişim gibi ya ben. Yani o kadar anlayışlılar ki, o kadar naifler ki. Oturdum mesela, şarjı takacak yer mi arıyorsun? Hangi masayı? Çok ilgililer ya. Ya ve bu ilgi beni şımartıyor şu an. Hani böyle yüz suratsız insan görmüyorsun. Çok herkes işinde ve hayat dolu. Şimdi menü geldi. Burada seher, sabah demek. Sabah kahvaltısı. Ondan sonra milli yemekleri varmış. Onları koymuşlar. Şirniyat tatlı olsa gerek. Bakalım. Ben de bilmiyorum ki hani kimi cümleler benziyor, kimi hiç alakası yok. Bir şeyler yiyeceğim kafama göre. Ve size çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Dünyanın kaç yerinde, mesela burası Özsüt, hiç para almadım yani kendi paramla gelip reklamını yapmıyorum. Oturduğum bir yer. Sadece 1,5 euroya yumurta yiyebilirsiniz. Bak 3 manat. 1,5 euro yapıyor yani 1 euroyu 2 manat gibi düşünün. Çok ucuz. Bak sucuklu yumurta 3 euro civarında. Oğlum inanılmaz değil mi? Ben mi yanlış düşünüyorum? Biz Türklerin özellikle son yıllarda yurt dışına çıkmak isteyen insanların bana en çok sorduğu şeylerden bir tanesi biri vizedir, biri de yeme içme. Vize kısmını hallettik. Buraya kimliğini alıyorsun, geliyorsun. Yeni çipli olması lazım. Kimse de hiçbir şey sormuyor. Ne dönüş bileti, ne otel soran olmadı. Ama yemek kısmı takdir edersiniz ki özellikle Avrupa'da insanlar ne yer kahvaltıda? Meyve yer. Kruvasan yer. Yani Türkler için gerçekten büyük sıkıntıdır. Ama bunu Azerbaycan'da kesinlikle yaşamayacaksınız. Bakın abi şu sucuk 3,5 euro ve mis gibi bizim ülkeden gelen sucuklardan bir tanesi bu. Yorumu siz yapın. Azerbaycan sizi de bekliyor. Yani aç kalmayacağınız ilk 5 ülkeden birisinin Azerbaycan olduğunu söyleyebilirim. Bakalım nasılmış. Ne yiyeceğim diye düşünmeden gezmek için çok iyi bir destinasyon. Süper. Bilerek az şey söyledim. Çünkü burada yiyecek çok yemek var. Daha bir dünya restoran göstereceğim size. O yüzden böyle azar azar böyle tadımlık bir tur yapacağız. Afiyet olsun. Her ülkede yaptığımız gibi yine sizlere bir gezi rehberiyle beraber şehrin nasıl bir konumda olduğunu anlatıp nereleri gezeceğinizi harita üzerinden gösterme vakti geldi. Çünkü böyle daha iyi anlarsınız. Bakın görüyor musunuz? Şurası havalimanıydı. Buradan önceki bölümde şuraya yaklaşık 10 dolar ödüyorsunuz. Taksiyle gelebiliyorsun. Burası Bakü'nün artık tam şehir merkezi dedikleri yer oluyor. Yani şu noktaların çok olduğu yer var ya. Burası merkezi. Şurada böyle tepeden izleyeceğiniz yerler var. Şu tarafta Nebatat Bağı'nın altında kalıyor. Bense şu yeni şehir dedikleri bölgedeyim. Nevher diyorlar ya, az önce abi söylemişti. Nevher bunlar da petrol demek işte. Her yerde petrol çıkıyor. Yani şuradan yol üstünden 5 dakika gitsen oradan bile petrol çıkıyor. O yüzden burası petrol, gaz ülkesi olduğu için, böyle değerli madenlere sahip olduğu için zengin olan bir ülke. Bununla beraber eğitim, sağlık vesaire o konuda ayrı bir videoda değineceğim ama bildiğim kadarıyla zaten ücretsiz. Özel olmadığı müddetçe. Elektrik fiyatları falan o kadar ucuzmuş ki. Yani dün bir arkadaşımla önceki bölümde konuştum. Sordum birkaç kişiye de 5 dolara 10 dolara falan elektrik ödüyorlar 1+1 dairelerde. Bildiğim kadarıyla, yanlışsam düzeltin. O konulara da gireriz ama genel hatlarıyla Bakü böyle bir yer görünüyor. Buradan isteseydim Nahçıvan'a da gidebilirim.
Ama Nahçıvan'a sadece uçakta gidiyorsun. Arada Ermenistan var. İşte İran'a gidiyorlar. İran'dan geçebiliyorsun ya da karayoluyla. Onlar çok zor. Türkiye'den de geçebiliyorsun. Ama oraya gitmek istemiyorum. Ben burada birazcık da hem Bakü'yü görüp hem de belki kırsala doğru gitmeyi planlıyorum. Abone olup bildirimleri açarsanız zaten göreceksiniz. Instagram hesabımda da Bir Hayalin Peşinden takip edin. Şimdi anlık storyler paylaşmaya başladım. Oradan da bakarsınız. Orada biraz daha hızlı gezi rehberleri paylaşacağım. Çok seveceksiniz. Kahvaltımızı yaptık. Birazcık buraları dolaşalım. Hava felaket sıcak. Belki biraz bir yerde bir kahve içeriz. Oraları da gösteririm. Sonra böyle tepeye doğru çıkmaya başlarız. Hadi bakalım. Buralar Bakü'nün en elit kesiminin yaşadığı yerlermiş. Ne restoranlar, ne oteller, ne mekanlar var. Bakın mesela burası bir rezidans. Yeni yapılıyor. Gayet şık otel gibi. Görüyorsunuz tasarımının güzelliğini. Bunu da çocuğa sordum. Dedim ki ya dedim burası aşırı lüks değil mi? Abi dedi burası Bakü'nün en pahalı yeri dedi. Gitmişim ben de oteli en pahalı yerde bulmuşum. Ona rağmen ödediğim para 80 dolar mı 90 dolar mı neydi yani gecelik. 30'a 40'a da var bu arada. Ben bunların hepsini açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız. Merkezinden, hostelinden, lüksünden, ucuzuna kadar bildiğim için mahalle mahalle siz uğraşmayın. O açıklama kısmındaki bıraktığım detaylardan bakarsınız ama gerçekten derya deniz yerler var. Gecelik 1000 dolara da yerler var pek tabii ki. Fairmont'lar falan. Onları da gördüm ama genel anlamda Bakü'yü gezerken otel konusunda hiç zorlanmazsınız. Fiyatlar da bence gayet uygun. Yemekten de anladınız. Şimdi çok sıcak hava, o tepeye çıkılmaz. Zaten insan bile yok yani insanlar ya yaylalardalarmış ya klimanın altındaymış. O yüzden ben de bir kafede biraz dinlenip hem biraz okuma yapmak istiyorum Bakü'ye dair, Azerbaycan tarihine dair. Derslerime böyle çalışıyorum o videoları anlatırken sizlere. Hem de bir kafe keyfi yapıp bir kendimize gelip günün zindeline başlatalım. Yoldan geçerken görmüştüm. Bayağı da güzel bir yere benziyordu. Zaten her yerde kafe var. Kafeler şehri diyebilirim. Gelmişken şurada bir kahve içelim. Çok şık. Çok güzel yerler yapmışlar ya. Şimdi her zamanki gibi gittiğim yerde ben Americano içmeyi çok seviyorum. Hiç fikrim değişmiyor. Şu kahve 6.90'mış ya. Yani 3,5 euro falan yaklaşık olarak. Hem bunun İtalya'da 1,5-2'ye de içebiliyorsun bu arada. Yani o konuda ne yazık ki bir dengesi yok dünyanın ama Türkiye'de çok saçma bir şekilde kahveler mesela 4-5 eurodan aşağı içemiyorsun. Burada biraz dinlenirim, okumalarımı yaparım. Sonra size artık şehrin merkezinden tepesine doğru çıkartıp böyle bir Bakü'yü yukarıdan görürüz. Bana ister sahtekar deyin, ister yalancı deyin, ister YouTube'da izlenmek için numaralar yapıyor deyin. Ama ben gerçekleri söylemek zorundayım. Gittiğim her ülkede yaptığım gibi 20 küsür dakikalık yol gideceğim. Bilmem kaç kilometre. 3.7 manat. Bak 2 dolar. Sadece 2 dolar Bakü'de 25 dakikalık yol özel taksiyle gitmesi. Delireceğim. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü ya? Siz söyleyin. Dünyada gittiğim en ucuz taksi fiyatlarından bir tanesi kesinlikle Bakü'deydi. Ama şurayı da birazcık dolaşmak istiyorum. Taksiyi görünce dedim ki hani bunu sizle paylaşmak istedim. Yok yani böyle bir şey. İmkansız. Neyse. Birazcık daha şu lüks mahalleyi göreyim. Sonra taksiye binerim. Hava da serinlemeye başladı. Size şehri tepeden gösteririm. Ama gerçekten Bakü'de var ya bakkala bile taksiyle gidin. Hayatta pişman olmazsınız. Vallahi burası da böyle çok güzel, şık bir yerdi. Çok beğendim. Modern mimarilerin olduğu yepyeni bir kent tasarlamışlar. Pırıl pırıl, capcanlı. Hani gelirseniz Bakü'nün parlayan yıldızı, yüzü neresi derseniz burayı söylerdim. Gelmişken göstermiş olayım ben çünkü birçok yerde görmedim bunu. Taksiyi çağırdım. Bakalım nasıl olacak yolculuğumuz. Buradan şimdi gelecek ve beni götürecek. Bakalım nasıl bir araba gelecek. Gelen araba bu. Jeep geldi. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Nasılsın? Eyvallah. Ne kadar sıcak ya. Şimdi bu finikülerle Aşıklar Tepesi gibi şehrin tepesine çıkabiliyorsunuz. Ama yine Deniz Pehlivan çok şanslıdır bilirsiniz. Kapalı.
çalışmıyormuş, arızalıymış. Bayağı bir merdivenlerin olduğu ayrı bir bölüm de var. Oradan çıkacağım ama çok susadım. Bir su alayım. İlk defa da size bir su fiyatı göstereyim. Hadi gelin Azerbaycan'da. Yolculuk çok güzeldi. Valla rahat rahat geldim. İnanamıyorum ya. 2 dolara adam nereden nereye getirdi beni. Bu arada burada benzinin litresi de 1.1 manatmış. Yani 1 doları 1.7 gibi düşünürseniz gayet ucuz. Buyur abi. Gösterilir ama. Gösteriyor. Ön kamerası var işte. Eyvallah diyor. Kaç Burada manat, kaç para? kaç manat? Kaç para? 800 dolar. Burada bilmiyorum. Ben yurt dışında aldım. Burada aşağı olar. Belki aşağıdır burada. Burada mesela belə maşın deyək ki, məsələn. Makine, araba. Ha, böyle araba mesela 30 bin dolarsa İstanbul'da 100 bin dolar. Orada vergi bir şey bahadır. Ondan biz bisikletle geziyoruz abi Türkiye'de. Bisiklet daha kolay. Abi füniküler niye çalışmıyor ya? Bu şeydir, tamir gibi. Tamirde mi? Tamirde gelir. Biraz orada nasazlık olur. Neyse sıcakta yürüyeceğim artık. Ne yapayım? Burada güzel kızlar nerede? Güzel güzel şehirde. Market orada, nerede? Orada da kırmızı. He. Stop yazılı var kırmızı. He, evet. Orada market. Biri oradadır. He. Biri sağda. Tamam. Ben oradan su alacağım, yürüyerek çıkacağım. Görüşürüz. Ya bana çok ilginç bir enerji geldi bu sene. Yemin ederim kendimi böyle 25'lerde falan hissediyorum ya. Yani bu saatten sonra beni ne aşk, ne meşk, ne sevgili, ne dert, ne tasa hiçbir şey yıkamayacakmış gibi hissediyorum. Harika bu duygu. Kesinlikle öneririm. Anı yaşayın. Ne geçmiş ne gelecek. O zaman daha mutlu olacaksınız. Benden size bu videonun mesajı olsun. Dayıyı dinledim. Şuradaki markete doğru gidiyorum, bir su alayım. Şu kırmızılı çatılı yerden gir demişti dayı, bakalım. Su kolay gelsin abi. Su nerede var? Türkçe konuşarak ülkeyi gezmek ne güzel ya. 60 manat. 30 sent. Bunu büyük bir marketten alsam belki 20 manat alırsın. Öyle düşünün yani. Hava o kadar sıcak ki mis gibi su. Bu arada siz de evinizde, iş yerinizde Aura Sebulon su arıtma cihazlarını kullanarak temiz suya ulaşabilirsiniz. Dünya turu sponsorum olduğu için onları da burada bir anmak istedim. Ben kendi evimde de kullanıyorum. Böylece rahat bir şekilde her yerde temiz suya ulaşabiliyorsunuz. Direkt arıtıp tertemiz içme suyu haline getiriyor. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Suyu da aldıysak artık tabanmaya başlayabiliriz. Dedim ya, çok sıcak diye benden başka kimse yok çıkan şu anda. Bir başıma yukarı doğru çıkıyorum. Şeker değiliz, eriyecek değiliz ama yukarıdan manzara güzel olacak. Bence değecek. Yukarıya çıktıkça kenti çok daha güzel görmeye başlıyorsunuz. Biraz yorucu ama yukarıdan manzara böyle kenti anlamak için güzel bir örnek olacak. Bayağı çıktım, az kaldı. Güzel mi yukarıdan manzara? Çok güzel. Çok güzel. İyi günler. Selam verdiğinizde, vermeseniz de bir anahtarları var. Gülüyorlar bir anda. Yani suratsız değiller. Bu huylarını çok sevdim. Şimdi tepeye çıktığınızda önce sizi şöyle bir cami karşılıyor. Bu bir şehitlik cami. Burada hayatlarını kaybeden Azerbaycan kardeşlerimiz için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptırdığı bir cami. Hemen arkasında da Flame Towers, yani alev kuleleri. Bakü'nün en ünlü gökdelenlerine giriyorsunuz. İçeride iş merkezleri, oteller var ve kentin tam merkezinden harika bir manzarası olan nokta. Şimdi burada size hem şehrin merkezini göstereceğim hem de böyle tepeden şehri gezeceğiniz böyle parklar olur. Onlardan bir tanesi burası ama bildiğim kadarıyla aynı zamanda burada çok önemli hayatını kaybetmiş insanlar için yapılan anıtlar da var. Onları da gösteririm. Aynı zamanda Bakü'yü tepeden görürüz. Buradaki şehitliğin içerisinden şimdi dolaşarak izleme noktasına kadar geldim. Var ya, keşke hiç savaşlar olmasa, masum insanlar, gariban çocuklar ölmese. Koskoca yaratıcının yarattığı, düşünsenize evreni, daha güneş ışınının gitmediği ve sürekli genleşen bir evrende, nokta kadar bir dünyada yaşıyoruz. Ve hepimizin geldiği bu küçücük dünyayı, sınırları paylaşamıyoruz. Din, siyaset kavgaları ve daha nicesinden dolayı. Gerçekten böyle yerleri gezerken hep bunu düşünüyorum. İnsanca yaşayıp yaşatmak varken savaşlar niye var? Ve çocuklarınıza dünyayı gezmelerini hep böyle öneriyorum ya. İnanın bana, dünyanın aslında yaşadıkları hayatın bir faunus olduğunu ve dünyanın bir okyanus olduğunu fark edip empati yaparak yaşamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insan gezdikçe, bence gördükçe, başka insanlarla da tanıştıkça aa diyorsun ya, başka diyarlar da varmış, başka sınırlar da varmış deyip empati yapıp insana insan olduğu için saygı duymayı, daha paylaşmayı öğreniyor. Zaten dünyadaki savaşların en büyük sebebi de paylaşamamak ve açgözlülük. O yüzden
Başta bizlerin şehitleri olmak üzere aynı zamanda masumca ölen bütün insanlar da ruhları şad olsun. Burada gezerken onu hissediyor insan. Birçok insan da zaten şimdi buradaki aynı zamanda şehitliği görmeye geliyor. Ben de onu şimdi ziyaret edeceğim. Eyvah, bakın kimler geldi. Bir bunlar, bir de Hintliler. Dünyanın her yerinde ve aynı zamanda dünyanın en çok gürültü yapan toplulukları. Ve çok asosyallerdir. Geldiler telefona bağıra bağıra şu an. Onun şehrinde aslında. Biz kimiz ki? Saçıma bak. Çok fena rüzgar esiyor. Şimdi Bakü'ye geldiniz. Böyle kafanızda yavaş yavaş bir harita oturdu. Peki nerede kalabilirsiniz? Neresi merkez? Ben nerede kalıyorum? Ne öneririm? Şimdi size böyle parmakla tek tek göstereceğim. Hadi gelin uçurumun kenarına gidiyoruz. İşte burası da panoramik nokta, izleme yeri olarak biliniyor Bakü'nün. Ve şu anda size bütün kenti gösteriyorum. Evet hanımlar beyler. Karşı taraf benim kaldığım o otelin olduğu yerdi. Burası komple kıyı, kordon bölgesi. İsterseniz şu parklarda, kordon bölgesinde yürüyüp dolaşabiliyorsunuz. Şurası bir AVM. Şurada Hayat Otel var. Sheraton falan var aşağı tarafta. Şurası da eski şehir merkezi. İşte 7. yüzyıldan beri yaşayan kentin merkezi de burası oluyor. İşte ben bunların hepsinin size tek tek konumlarını açıklamaya bırakacağım. Oradan hangisini istiyorsanız otellerin seçin. Ona göre planınızı yaparsınız. Bir şey daha var. Her şehirde olmazsa olmaz dönme dolap olur ya. İşte Bakü'deki de şu. Bir dakika, ben size en önemli şeyi anlatmadım. Şimdi buraya kadar geldik. Bakü'nün bu sembol, simgesel kulelerinin hikayesini ve neden böyle yapıldığını da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü oldukça onlar için önemli ve kıymetli mesajları var. Hadi gelin anlatayım. Arkamda gördüğünüz bu kulelerin yapımı 2007 yılında başlıyor ve 2012'ye kadar sürüyor. 3 tane kule görüyorsunuz. Bir tanesi ofis, bir tanesi otel, bir tanesi de rezidanslar. Ve bunu alev şeklinde benzetmelerinin tek bir sebebi var. Petrol. Hem ona birazcık aslında mesaj veriyorlar hem de zerdüştlükten dolayı. Bakü silüetini en iyi görebileceğiniz yerlerden bir tanesi olan bu ikonik yapılar özellikle akşamları böyle Azerbaycan bayraklarıyla renklendiriliyor. Ve en çok fotoğraf çekilen yerlerin de başında işte burası geliyor. Azerbaycan da ateşler ülkesi olarak bilindiği için böyle bir yapı yapmaya karar veriyorlar. Aslında bunun mesajları şekil anlamında bu şekilde veriliyor. O yüzden işte bu tepeye geldiğinizde hem şehrin manzarasını görebiliyorsunuz hem de kentin bu ikonik yapıların etrafına dolaşabiliyorsunuz. Bana sorarsan ne var? Hiçbir şey yok. Gidip de size gökdelen gösterecek değilim ama en azından Azerbaycan'ın vermek istediği mesajda bu binaların hikayesini eşlemek istedim. Şimdi deniz kenarına gidebiliriz. Hadi bakalım. Şuranın güzelliğine bak. Rusya gibi. Baksanıza. Vay be. Keşke daha önce gelseymişim dediğim şehirlerden birisi oldu. Bakü'ye doyamadım. Düşünsenize yanı başında İran var mesela Azerbaycan'ın ama Türkiye'de var tamam ama kesinlikle düşündüğünüz gibi bir yer değil. Kadınlar gayet modern, harika mekanlar, restoranlar var. Hatta size onlardan bir tanesini göstermek için şehrin en iyi alışveriş merkezlerinden birine getirdim. Burası Deniz Mall adında bir AVM. Bir de burayı görün istiyorum. Hani alışverişe gelirsiniz. Çok sıcaksa eğer ya da soğuksa kafa dağıtmak istersiniz. Bakalım burası nasılmış? Yani beni şu ana kadar her şeyiyle Bakü şaşırttı. Yalan söylemeyeyim. Ben daha az gelişmiş, daha az modern, daha farklı bir yer bekliyordum ya. Bildiğiniz dedi yine söylüyorum bak yine tekrarlıyorum. Birçok batı ülkesinden ve şehirlerinden bile daha güzel burası. Ha baksanıza şuraya. Dubai'ye mi geldik be kardeşim? Oh içerisi mis gibi sepserin. Bakalım bizim markalardan ve başka markalardan neler varmış burada. Bütün Azerbaycan'da neredeyse bütün sokaklarda bizim markaları gördüm. Burada da yine alışveriş merkezinde var.
Çok güzel bir AVM yapmışlar ama mesela şuradaki Nike'a girdim. Ayakkabılar 150 dolardan falan başlıyor. Bildiğim kadarıyla burada öğretmenlerin maaşı 700 dolar civarında. Hani çok fazla ders alan 1000 dolar falan alıyormuş. Yanlışsam Azeri kardeşlerim düzelsin. O yüzden hani ayakkabı fiyatı bana oldukça pahalı geldi. Şöyle mağazanın içerisinde bir market buldum. Hadi bir böyle bakalım neler yiyorlar, neler içiyorlar diye. Üzümleri görüyorsunuz. İşte 1 dolar 1.6, 1 euro 2 gibi düşünün. 5 euro falan 1 kilosu. Domates 1 dolara falan denk geliyor. Bak mesela burada sular yaklaşık olarak yarım dolar. Çok güzel çekirdek kavuruyorlar. Kokusu burnuma kadar. Oh ne güzelmiş. Burada muzlar var. 1.3 euroya falan geliyor. Limon ne kadar pahalı ya. 2 euro falan. 2,5 euro hatta. Gayet her şey taze taze. Bak burada satılıyor. Ya tabii lüks bir AVM'nin içerisindeyim. Ben size ayrı bir markete, pazara, ayrı bölümlerde götürürüm. Daha bu Azerbaycan'a giriş 101. Daha anlatacağımız çok şey var. Bu benim ilk günüm gibi düşünün. Vallahi hayatımda ilk defa canlı canlı tandırda ekmek yapılıp bir alışveriş merkezinin içerisindeki süpermarkette satıldığını görüyorum. Şurada yapıyorlar, burada satıyorlar. 0.79'muş. Şuna şimdi tereyağı, peynir bir sürüp yiyeceksin. Vallahi en iyi fine dining restorandan daha lezzetlidir o. Köyüm aklıma geldi. Fethiye'de annem yapardı. Abi marketin içerisinde şuvarma, Araplardaki bizdeki döner satıyorlar. Böyle dürüm olarak alabiliyorsunuz. Ya yani yaklaşık da 2 euroya falan geliyor. Hiçbir şey değil. Şöyle ablam yapıyor. Güzel de ne arasanız buluyorsunuz. Ya ben size bunu Nikaragua'da, Ekvador'da her yerde anlattım. Artık para varsa dünyanın her yerinde kapitalizm bir şekilde var ama sanki bana market fiyatları burada bir tık pahalı geldi. Bilmiyorum AVM'de olduğumuz içindir diye düşünüyorum. Azeri kardeşlerim daha iyi bilir. Gezelim bakalım. Saçlarımdan da anlayacağınız üzere bu kadim kentte rüzgar bitmiyor. Aslında ismini de Rüzgarlar Şehri, City of Winds'den alıyor. Onu anlatacağım sonraki bölümlerde. Şimdi kıyı bandına geldim. AVM'den çıktığınızda böyle direkt kıyıya, kordon kısmına ulaşabiliyorsunuz ve kilometrelerce bu kordon devam edip yürüyebiliyorsunuz. Bir ucu şurada böyle yarım hilal gibi düşünün. Bir ucu da karşısı. Burası da benim size gösterdiğim AVM'ydi. Yani gelip de AVM gezer misiniz, gezmez misiniz bilmiyorum ama burada ünlü olduğu için gelmişken göstermiş oldum. En azından insanların nerelerde takıldığını görmüş olduk. Acıktım gibi biraz. Ne yesem? O kadar çok seçenek var ki kafam karışıyor Bakü'de. Instagram'da sormuştum. Yüzlerce restoran önermişsiniz. Bir tanesini ama bugün deneyimlemek istiyorum. O yüzden iyice acıkayım. Vallahi kat kat gidip de size alışveriş merkezi gösterecek halim yok. Görmüş olduğunuz ben açım. Çok güzel bir restorana yemek yemeye gidiyorum. Bakalım nasılmış. Çağırdım yine taksiyi. Umarım güzel bir yemek yiyeceğiz. Orasının çok övüldüğü için heyecanlandıran benim nadir şeylerden biri. Biliyorsunuz yemek yemeyi çok seviyorum. Burası da güzel olacak. Hadi gidelim. Mekanın ismi bu. Mangal Steakhouse. Böyle sakin, güzel bir mahallede. Çok da yakındı zaten. 5 dakikada geldim. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Girelim. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. Bir kişi olacağım. Burası eski bir yer mi? Evet. Çok güzelmiş ya tasarımı. Vay. Hiç böyle bir yer beklemiyordum. Baksanıza. Vay 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 abi harika. Şuraya bakın. Ormanın içinde gibiyim. Abi mekana bir kere bayıldım. Sanki bir ormanın içerisinde hani Alice Harikalar Diyarı gibi bir yer yapmışlar. Menüsü bile böyle gazete gibi bu şekilde geliyor ve burası daha çok steakhouse. İçerisinde T-bone'lar, işte porterhouse'lar ne ararsanız yiyebiliyorsunuz. Genelde fiyatları da 45 ila 60 manat arasında değişiyor.
Bununla beraber buranın bir de ocakbaşı kısmı falan varmış. Ama ben bunu tercih etmek istedim. Biliyorsunuz Latin Amerika'dan beri bir steakhouse deneyim listelerim var. Azerbaycan'da da bunu tecrübe edip size aktarmak istemiştim ve en sevdiğim şey geldi önden. Ekmekle tereyağı, peynir. Onlarda da aynı kültür varmış. Ve balon ekmek yapıyorlar bildiğiniz. Bakalım nasılmış. Çok güzel görünüyor ama. Etten daha güzel şey bu tereyağıyla peynir olabilir bu arada. Yemekten önce. Bakalım tadı nasıl. Çok güzel. Abi şimdi şöyle bir et söyledik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanarlı dönerli. Abi umarım iyi bir şey seçmişimdir. Bir helva seçtim sana. Helva mı seçtin? Eyvallah. Çok güzel. Afiyet şeker olsun abi. Hoş geldiniz tekrar. Hoş buldum abi. Çok iyi. Abi bakar mısınız? Pes pembe fıstık gibi et yiyorum. Gerçekten çok güzel yapmış. Ambiyans şahane. Lezzet harikaydı. Bu buranın etleri mi? Evet yerli et. Angus eti de ama burada yetiştirilir. Yaylalarda. Tabii. Afiyet olsun. Yemeğimi yedim, çok güzeldi ve şehrin en pahalı restoranlarından bir tanesiymiş. Bu arada ünlüler, siyasetçiler, oyuncular, bir dünya insanı da ağırlamışlar. 40-50 euroya gibi bir para ödedim. Ben bunu biliyordum böyle olacağını. Olsun, gelmişken deneyimlemiş olduk. Şurada da bir kahve içtim. Şimdi otelime gidiyorum. Saatlerdir size bir sonraki bölümde Azerbaycan ekonomisi, tarihi, gezilecek şehirleri, din, eğitim sistemi, neden bu sokaklarda çöp yok? Bunlara çalıştım. Yaklaşık 4 saattir okuyorum, video izliyorum. O yüzden birazcık yoruldum. Bu gezmenin yorgunluğu değil, biraz okumanın ve araştırmanın yorgunluğuydu. İzlediğiniz için teşekkürler. Çok güzel bir gündü. Şehri çok beğendim. Sizlere de hem tepeden hem aşağıdan hem aslında birazcık da zengin yüzünü göstererek Bakü gezimi anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Daha Azerbaycan'a ve Bakü'ye dair anlatacak çok şey var. Ben buraya gelip tek bir bölüm de yapıp gidebilirdim ama eksik kalırdı. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açarsanız sonraki bölümlerde hem bu kardeş ülkemize dair daha çok bilgi alacaksınız hem de aynı zamanda benim tecrübelerimi görüyor olacaksınız. Umarım sizler de güzel rehber oluyordur ki bir gün buralara gelirken hem gezme anlamında hem de bilgi anlamında dolu dolu buranın keyfini çıkartırsınız. Ben yavaştan artık gidip yatayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hazır olun. Çok iyi şeyler anlatacağım çünkü. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.